21. bölüm fragmanı bomba gibi geldi, değil mi? Duygu'nun gölgesinde Azize Devran gerilimi, Cemo'nun kendini kontrol edememesi ve yeni karakter Buket'in sahneye girişi. Hemen analize geçelim, her sahneyi tek tek çözelim. Fragman Cemo ve Yusuf'la masada oturan Devran'ın sözleriyle açılıyor. Azize yanlış yaptı bize. O kızı koruyacağım diye hepimize sırtını döndü. Ama ben soracağım ona. Bahsedilen o kız Duygu. Devran, burada Azize'ye resmen rest çekiyor. Azize'nin Duygu'yu koruma içgüdüsü, Devran'ı çileden çıkarmış. Azize'nin ailesine olan bağlılığı hep ön planda. Ama Duygu'yu sahiplenmesi Devran için bir ihanet gibi. Bu sahnede Devran'ın kıskançlığı ve kontrol isteği öne çıkıyor. Acaba Azize'yi gerçekten anlamaya çalışacak mı? Yoksa bu öfke ikilinin arasını daha mı çok açacak? Devran'ın soracağım demesi, büyük bir yüzleşmenin habercisi. Azize'nin bu baskıya nasıl direneceğini merak ediyorum. Azize, Devran'a cevap veriyor. Ne yapalım istiyorsunuz? Ya tek başına kalmış kızı sokağa mı atalım? Azize, tam bir abla gibi. Duygu'yu korumak için kendi mutluluğunu riske atıyor. Bu sahnede Azize'nin vicdanı ve adalet duygusu parlıyor. Ama Devran'ın bu sözlere nasıl tepki vereceği kritik. Azize'nin sokağa mı atalım çıkışı, onun ne kadar köşeye sıkıştığını gösteriyor. Duygu, Azize için sadece bir sorumluluk değil, belki de kendi geçmişindeki yaraları iyileştirme yolu. Peki, bu fedakarlık Azize'yi Devran'dan tamamen koparır mı? İkili arasındaki bu gerilim, aşklarını sınayan en büyük test olabilir. Mahallenin ortasında Haşmet, Duygu için bu kadın tehlikeli diyor. Cemo hemen öfkelenip Haşmet'e yumruk atıyor. Cemo'nun fevri çıkışı hiç şaşırtıcı değil. Duygu'ya olan bağlılığı, onun vicdanını ve koruma içgüdüsünü sürekli çatıştırıyor. Haşmet'in tehlikeli demesi, Duygu'nun geçmişte Abbas tarafından kandırılıp kötü yola sürüklenmesine bir gönderme. Cemo'nun bu yumruğu sadece Haşmet'e değil, mahallenin ön yargılı bakışlarına bir başkaldırı. Ama bu ani hareket, Cemo'yu daha büyük bir belaya mı sokacak? Duygu'nun masumiyetini kanıtlamak için Cemo'nun neler yapacağını merak ediyorum. Bu aşk ve öfke dansı, dizinin en çarpıcı dinamiklerinden biri. Duygu, Cemo'ya senin gözünü açmaya çalıştım, ben diyor. Cemo ise sert bir karşılık veriyor. Bak, o hayatta kalmak için istemediği şeyler yapmak zorunda kalmış biri. Peki ya sen? Bu yüzleşme ateş gibi. Cemo, Duygu'nun geçmişini savunurken, onun manipülatif tarafını da sorguluyor. Duygu'nun gözünü açtım demesi, Cemo'ya bir şeyler ispatlama çabası gibi. Ama Cemo'nun peki ya sen sorusu, Duygu'nun gerçek niyetlerini masaya yatırıyor. Acaba Duygu, Cemo'yu kullanıyor mu? Yoksa gerçekten bir bağ mı kurmaya çalışıyor? Cemo'nun bu sahnede hem koruyucu hem suçlayıcı tavrı, onun içsel çatışmasını mükemmel yansıtıyor. Bu ikilinin hikayesi, fragmanın en merak uyandıran noktalarından. Zeliha ve Yusuf el eleyken, yeni karakter Buket ortaya çıkıyor ve Yusuf diye sesleniyor. Yusuf, Zeliha'nın elini bırakıyor. Buket, Yusuf'un boynuna sarılınca, Zeliha şok içinde "Kim bu?" diyor ve oradan ayrılıyor. Yusuf, Buket'e, "Bak Buket, biz seninle arkadaş olarak ayrılmadık, biliyorsun, değil mi?" diyor. Buket, muhtemelen Yusuf'un eski sevgilisi. Buket'in girişi tam bir bomba. Yusuf'un Zeliha'nın elini bırakması, Zeliha'ya ihanet gibi hissettirmiş olmalı. Zeliha'nın zaten suçluluk ve korkularla dolu dünyasında bu olay onu iyice yıkabilir. Yusuf'un arkadaş olarak ayrılmadık sözü, Buket'le ciddi bir geçmişi olduğunu doğruluyor. Buket'in diziye girişi, Zeliha-Yusuf aşkını tehdit eden yeni bir engel. Acaba Buket, Yusuf'un kalbinde hala bir yer mi tutuyor, yoksa sadece kaos mu yaratacak? Zeliha'nın bu kırılgan anında nasıl toparlanacağını görmek için sabırsızım. Azize, Devran'a Duygu o hataları sevgisizlikten yaptı, ben ona aynı acıyı yaşatmayacağım diyor. Devran ise, ne halin varsa gör, Azize deyip gidiyor. Fragman burada bitiyor. Bu sahne, Azize ve Devran'ın ilişkisinde bir dönüm noktası olabilir.
Azize'nin Duygu'yu sahiplenmesi, onun merhametini ve liderliğini gösteriyor. Ama Devran bu duruma artık tahammül edemiyor. Ne halin varsa gör çıkışı, Devran'ın pes ettiğini mi, yoksa Azize'yi köşeye sıkıştırmak istediğini mi gösteriyor? Azize'nin aynı acıyı yaşatmayacağım sözü, kendi geçmişindeki yalnızlık ve sevgisizlikle bağlantılı olabilir. Ama bu karar, onu Devran'dan tamamen uzaklaştırabilir. Fragman, ikilinin aşkının geleceği hakkında büyük bir soru işareti bırakıyor. Evet, Sahipsizler 21. bölüm fragmanı resmen yürek hoplattı. Sizce Azize, Devran'ı ikna edebilecek mi? Cemo, Duygu'yla nereye varacak? Ve Buket, Zeliha Yusuf aşkını bitirecek mi? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çarşamba akşamı görüşürüz.